Bugün bir Arçelik DVD player'ı sökeceğim. Bir ikinci el sitesinden satın aldım. Son derece ucuza. Eski tip SD bir player. Monitöre bağlamak için de S-Video'yu kullanacağım. Şöyle de bir çeviricim var. Gördüğünüz gibi görüntü geliyor en azından. Bir CD ile test edelim. Çıkışta hoparlörüm yok ama çaldığı belli oluyor. CD'yi çalabiliyor. Yalnız bayağı da bir gürültüsü var. Bir de DVD ile deneyelim. DVD kısmı sıkıntılı. Neyse nasılsa kullanmayacağım, o yüzden açalım bakalım cihazı. Klasik bir DVD player içi. Bir tane anakart, işlemci, güç kaynağı. Açma kapama düğmesini de 220 volta koymuşlar, bu enteresan. Bu ses de şuradan mekanik olarak geliyor zannederim. Anakart, üstünde bir tane DSP işlemci var. ...2006'da üretilmiş. Üzerindekilere bir göz atarsak, İşte bu DSP, dijital sinyal prosesörü. Hemen hemen bütün işi bu yapıyor. Burada bir flash bellek var. RAM kısmı var. Şurada küçük bir ekran ROM.
Elektrik kesildiğinde bazı şeyleri saklamak için. Bu motor sürücüsü. Cihaz üstündeki motorları bu çalıştırıyor. Bu da dijital sinyalleri analog duyabileceğimiz ses sinyallerine çeviriyor. Şurada da dual op-amp'ler var. Bunlar da çeşitli kuvvetlendirme işleri için. İster inanın ister inanmayın, ben bu cihazı sırf şu S-Video konektörü için aldım. Bir tane S-Video konektörü arıyordum. Bu cihaz da acayip ucuzdu. Hem sökerim hem de konektörünü alırım diye düşünüp bunu aldım. Bu da güç kaynağımız. Her zaman söylediğim gibi ben bunları modül olarak saklıyorum. Oldukça da güzel izolasyonlu bir güç kaynağı. Şu DVD okuyucuyu da bir sökelim. Burada pek ses yapacak bir şey görünmüyor ama neden ses yapıyor anlayamadım. DVD'mizi kurtaralım en azından. Bundan çok fazla faydalı parça çıkmaz ama sökelim bakalım bunu da. Bu motorlardan vesaire onlarca var elimde. Sun diye bir üretici üretmiş. Bir de şu ön paneli bir çıkaralım. Burada hoş bir vakum floresan display var VFD. Ayar alıcı. Şu power led designer'ım. Ve üstünde işte VFD'yi kontrol eden çip var. Şuradan birkaç tane hatla VFD'yi kontrol edebiliyorsunuz. Bu VFD ilerideki bir projede kullanılabilir. VFD ile ilgili başka videolarım da var zaten. Onlara da bakarsınız. Bunu da bir şekilde değerlendiririm diye düşünüyorum. Zaten VFD sökecekseniz üstünde bu kontrol kısmı olsun. Yoksa benim VFD'yi ilk tanıttığım videoya bakarsanız kontrolör olmadan VFD'yi sürmek oldukça zor.
Genelde birçok DVD okuyucu şebekeyi kesmez. Burada enteresan bir şekilde şebekeyi kesmişler anahtarla. Bu da belki modül olarak o 3 düğmeyi saklayabilirim. Dediğim gibi bu VFD'yi ileride bir projede kullanmak istiyorum. Çeşitli konnektörler. Güç anahtarı. Bu DVD okuyucudan alacağım çok fazla bir şey yok. Belki motorlar. Diğer parçalar pratik olarak pek işe yaramaz. Güç kaynağını dediğim gibi modül olarak saklayacağım. Bunun güzel tarafı VFD içinde çıkış barındırması. Yani VFD'nin voltajını da buradan alabilirim. Çeşitli çıkış voltajları var üstünde. Bu anakartta çok fazla işime yarayacak bir şey yok. Ama dediğim gibi şu S konektöre ihtiyacım var. Onu alacağım. Çeşitli vidalar, mekanik parçalar, kablolar. Ve de güç kaynağı. Bunu muhtemelen pek sökmeyeceğim. Bir de kumandanın içine bakalım. Kumandalarda da zaten bir tane infrared led. Onun dışında bir tane de seramik rezonatör çıkıyor. Başka da hiçbir şey çıkmıyor. Evet, basit bir DVD player'ın içini görmüş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere.